Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kayseri mutfağından tandır böreği yapımını tüm püf noktalarıyla anlatacağım. Tarifimize geçmeden önce beni her nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Öncelikle 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1,5 tatlı kaşığı veya 1 yemek kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve bir taraftan azar azar su ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Kullandığımız su ne sıcak ne de soğuk olmamalı, oda ısısında olmalı, dikkat edelim. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdıktan sonra spatulamızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. 5 su bardağı un için toplamda 1,5 su bardağı kadar su kullanarak şöyle bir kıvam aldırdım. Hafif ele yapışan bir kıvam aldıktan sonra hamuru toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirip hamurumuzu tezgaha alalım ve en az 6-7 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Hamurunuzu tezgah üzerinde ne kadar güzel yoğurursanız böreğiniz de daha sonrasında bir o kadar lezzetli olur ve de kolay açılır. Yeterince yoğurup yoğurmadığımızı anlamak için hamuru şöyle elimizle tutalım. Eğer hafif akıyorsa ama yere değmiyorsa demek ki artık hazır olmuştur. Farklı bir yöntemde ise hamurdan bir parça elimizle çekiştirip bu şekilde açalım. Eğer kolaylıkla açılabiliyorsa, yani elastikse, yine de demek ki hazır olmuştur. Şimdi hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla 4 eşit parçaya bölerek elimizle bezeler haline getirelim. Bu aşamalarda gerekirse azar azar un kullanabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Tepsimize alırken altının yapışmaması için azıcık un serpiştirdim. Daha sonra üzerlerini kapatıyorum ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Şimdi geçelim yağlayacağımız yağı hazırlamaya. Bunun için 150 gram kadar tereyağını uygun bir kabın içerisine alıp eritelim. Tereyağı yerine dilerseniz vita yağı veya tuzsuz margarin de kullanabilirsiniz ama tabii tereyağı kullanırsanız çok daha lezzetli ve güzel olur. Yağımızı bu şekilde tamamen erittikten sonra üzerine 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı kadar tahin ekleyelim. Tahininiz ne kadar kaliteli olursa böreğiniz de bir o kadar lezzetli olur. Aklınızda bulunsun. Şöyle birazcık karıştırıp tamamen kıvam almasını bekleyelim. Ama soğutmayalım. Bu şekilde oda sıcaklığında bekletelim. Soğuk olursa eğer daha sonrasında donabilir. O beklesin. Şimdi geçelim artık hamurlarımızı tek tek açmaya. En az 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra açabilirsiniz. Ne kadar güzel dinlenirse açması da bir o kadar kolay olur. Öncelikle biraz tezgaha un serpiştirip hamurun her tarafını unlayıp daha sonra merdane ile açmaya başlayalım. Merdane ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Ama eğer oklava kullanamıyorsanız tamamını merdane ile genişletebilirsiniz. Hamuru yeteri büyüklükte açtıktan sonra her tarafının eşit olması için şöyle oklava ile kenarlarından bastırarak birazcık daha genişlettim. Daha sonra üzerine yağını gezdiriyorum. Az önce de söylemiştim, yağımız kesinlikle oda sıcaklığında veya hafif ılık olmalı. Aksi takdirde üzerine sürmekte çok zorluk çekebilirsiniz. Şimdi fırçayla yağımızı her tarafına güzelce sürelim. Daha sonra elimize bir bıçak alıp hamurumuzu bu şekilde yuvarlak keselim. Kestikten sonra kenarlarına bu şekilde çizikler atarak parçalar oluşturalım. Çok farklı ve güzel bir yöntem. Gerçekten ben çok beğendim. Özellikle Instagram takipçilerimin çok yoğun isteği üzerine bu tarifi hazırladım ve gerçekten de vazgeçilmezim oldu. Artık çok sık deneyeceğim börek tariflerinden bir tanesi. Şöyle ortasına doğru gelişi güzel bir şekilde hamurlarımızı atalım. Daha sonra videoda gördüğümüz gibi zarf şeklinde katlayalım. Katladıktan sonra önceden unlamış olduğumuz tepsinin içerisine alalım ki bekleme aşamasında üzeri yapışmasın ve üstünü de bu şekilde kapatıp bir kenara alalım. Geçelim diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlamaya. Sadece bir tanesini hızlı bir şekilde göstermek istedim ki videoyu gereksiz olarak uzatıp sizleri de sıkmayayım.
Yine aynı şekilde kenarlarını kesiyorum. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve sizlerin de yörenize ait farklı börek ve yemek tarifleri varsa onları da yorum kısmına yazarsanız tek tek deneyerek sizler için özel tarifler oluşturmaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İkinci hamurumu da hazırlayıp yine tepsimin içerisine alıp üstünü kapatıyorum ki üzerleri kurumasın. Şimdi geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için bir tavayı ocağa alalım. İçerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı ekledikten sonra 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz soğanı ekleyelim. Soğanın diriliğini çabuk kaybetmesi için üzerine de birazcık tuz ekleyip hafiften pembeleşinceye kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Soğan istediğimiz kıvamı aldığında üzerine 400-450 gram kadar orta yağlı kıyma ekleyip sürekli karıştırarak kıymamızı kavuralım. Eğer karıştırmadan kavurursanız kıymanız içerisinde topak topak kalabilir. O yüzden bu şekilde orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Suyunu çektikten sonra ise ağzını kapatıp, yani tencerenin kapağını kapatıp 2-3 dakikada bu şekilde pişmesini bekleyelim. Yeteri kadar pişirdikten sonra üzerine baharatını ekleyelim. Ben sadece tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Karıştırdım. Ve artık hazır oldu. Şimdi soğuması için bir kenara alalım. Geçelim artık dinlenmiş olan hamurlarımızı tek tek açmaya. Hamurlarımızın yeteri kadar dinlendiğini anlamak için elimizle dokunalım. Eğer sertleşmişse demek ki içerisindeki yağ artık donmuştur, açabiliriz. Eğer yumuşaksa kesinlikle açmaya başlamıyoruz çünkü açılmayacaktır. Yani hamurumuz tamamen donmuş olmalı. Oda sıcaklığında bekleyecek, evet, ama donmuş olması çok çok önemli. Ortalama 45 dakika kadar dinlendirdikten sonra bu şekilde açmaya başladım. Ben dikdörtgen bir tepsi kullanacağım için onun şekliyle açıyorum. Eğer yuvarlak tepsi kullanacaksanız yuvarlak şekilde açabilirsiniz. Açarken de tahin yapışmaması için bolca un kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri boyutta açıp her tarafını eşitledikten sonra yağlanmış fırın tepsimizin içerisine alalım. Tepsimizi çok fazla yağlamayın. Sadece birazcık yağ olması yeterli. Şimdi öncelikle kenarlarını düzleştirelim. Birazcık geniş açtıysanız eğer içe doğru getirin. Kenarlarında çok kalınlık bırakmamaya da dikkat edin ki daha sonrasında o kısmı çok daha iyi pişebilsin. Şimdi üzerine iç harcımızdan gezdirelim. Toplamda 3'e olacak şekilde bölelim. 4 tane hamurumuz olduğu için. Bolca iç harcı kullanmanıza gerek yok. İç harcının çok olması böreğinizin lezzetli olacağı anlamına gelmiyor. Bu şekilde olması yeterli. Şimdi üzerine ikinci hamuru açıp yerleştirdim. Yine açma aşamalarını çok detaylı bir şekilde göstererek sizleri gereksiz sıkmak istemedim. Kenarlarını hafif bastıralım. Çok fazla birbirine yapıştırmayalım. Eğer yapıştırmazsanız daha sonrasında kalkabilir ama çok fazla yapıştırırsanız da sonrasında hamur kalabilir. O yüzden dikkatli olalım. Şimdi ikinci katına da yine kıymadan yerleştirdim. Bu aşamada unuttuğum bir şey var. Maydanoz eklemedim. Maydanozu daha sonrasında ara kısımlarını serpecektim. Hazırlayıp kenarda bırakmışım. Maalesef unutmuşum. Ama sizler aralarına kıymayı ekledikten sonra birazcık da maydanoz, yani doğranmış maydanoz serpiştirirseniz çok daha güzel olur. Ve geriye kalan iç harcının tamamını üzerine gezdirdikten sonra sonuncu, yani 4. katı da koyup kenarlarını düzleştiriyorum. Ve bir bıçakla içe doğru ittirdim ki daha sonrasında yukarıya doğru kalkmasınlar. Böreğimizi bu şekilde hazırladıktan sonra pişerken çok fazla, yani fırında kabarmasını önlemek için bir kürdan yardımıyla veya bu şekilde bir çubukla en az 10-15 yerinden delikler açalım. Daha sonra böreğimizin üzerini kapatıp en az yarım saat kadar dinlendirelim. Ne kadar çok dinlendirirseniz daha sonra pişerken bir o kadar güzel olur. Aklınızda bulunsun. Üzerine bir yumurta kırıp 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra yumurtayı her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim.
Dilerseniz akşamdan hazırlayıp ertesi güne kadar buzdolabının alt kısmında bekletebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ama buzlukta hiç denemedim. Eğer deneyen varsa yorum kısmına yazarsa çok sevinirim. Son olarak üzerlerine de bolca susam serpiştiriyorum. Ben susamları önceden kavurup kullandım. Sizler isterseniz kavurmadan da ekleyebilirsiniz. Birazcık da çörek otu serpiştiriyorum. Şimdi hazır olan böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Bu şekilde 5 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkartıp dilimleyelim. Dilimleme aşamasında oldukça hızlı davranalım ki böreğimiz soğumasın. Önceden dilimlerseniz hamur olabilir, o yüzden mutlaka bu şekilde yapın. Ben birazcık dilimleri büyük kesmiş olabilirim. Çünkü doyurucu bir börekti. Sizler isterseniz bir tık daha küçültebilirsiniz. Şimdi dilimledikten sonra tekrardan yine 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Pişerken çok güzel bir şekilde kabarıp çok da güzel olacak. Üzerleri ve altınlar gibi kızarıncaya kadar pişirdikten sonra fırından çıkartıp üzerine birazcık su çileyelim. Aksi takdirde üzerindeki katı tamamen pul pul dökülecektir. Aslında ben o şekilde çıtır börekleri daha çok severim ama tarifin orijinali bu şekilde olduğu için uymam da gerektiği için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Üzerine birazcık su çiledikten sonra üzerini kapatalım ve 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. 10 dakikanın sonunda artık böreğimiz hazır olmuştur. Çıkartıp istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Servis etmeden önce tekrardan dilimlediğimiz yerlerden geçelim. Bu arada tarifimi eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. Paylaşmak için ise aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden sevdikleriniz ve ailenizle kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok sevdiğim bir lezzet oldu. Artık bundan sonra çok sık denemeyi tercih edeceğim bir börek tarifi. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Şöyle ara katları da gördüğünüz gibi tek tek çok güzel bir şekilde incecik olmuş. Kesinlikle tavsiyemdir. Eğer Kayserili olan arkadaşlar varsa yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.